Merhaba, iyi günler. 23 Haziran seçimleri uzun bir süre Türkiye'nin siyaset gündemini işgal edeceğe benziyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan şu ana kadar yaşadığı, AKP'nin kuruluşundan bu yana yaşadığı en büyük mağlubiyeti İstanbul'da aldı. 31 Mart'ta da bir mağlubiyet vardı ama 23 Haziran mağlubiyeti artık mağlubiyetin de ötesinde bir hezimet. Ve bunun şokuyla beraber AKP çevrelerinde küçük çaplı bir takım sorgulamalar, tartışmalar, ne oldu bize, neden oldu şeklinde değerlendirmeler uç vermeye başladı. Birbirinden farklı, dağınık. Ama bunların hemen hemen hepsinin birleştiği bir nokta var. Kimse Erdoğan'ı eleştirmiyor, öyle suçlama hiç yok. Erdoğan karıştırılmadan bir tartışma yapılmak isteniyor. Ve burada sonuçta ortaya çıkan o çok bildiğimiz Erdoğan iyi ama çevresi kötü şeklinde bir yaklaşımın AKP içerisinde ve AKP'nin çevresinde giderek öne çıktığını görüyoruz. Bu aslında bir çaresizlik yaklaşımı, çaresizliğin ürünü bir yaklaşım. Bunun böyle olduğu kanısında değilim. Bunu ele almak istiyorum. Biraz tarihsel bir perspektif içerisinde. Tarihsel derken aslında Erdoğan'ın siyasi hayatına bakarak, onun adım adım nasıl geliştiğine bakarak ele almak istiyorum. Bunun büyük bir kısmına gazeteci olarak tanıklık ettim. İl Başkanı, Refah Partisi'nde il başkanı olduğu yıllardan beri ve o zamandan beri gördüğüm Erdoğan bu hareket içerisinde ve genel olarak Türkiye siyasetinde ekip çalışmasına en çok önem veren, birbirinden farklı isimleri bir araya getirmeye önem veren bir siyasetçi oldu ve bunu da gerçekten siyasette başarılarında ekip çalışmasına çok şey borçludur. Bir liderliği, otoritesi hep vardı ama yanında olabildiğince, ulaşabildiği çevrelerden ikna edebildiği ölçüde yararlanabileceği kişileri toplardı. İl başkanı iken daha çok Refah Partisi içerisinden kişilerle bunu yapmaya çalıştı. Ama daha sonra belediye başkanı olduktan sonra ve AKP ile beraber başbakan ve nihayet Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendi çevresinin dışından da kişileri kendisine danışman gibi yakın çevresine katmayı bildi. Kimi zaman danışman olarak oldular, kimi zaman milletvekili, grup başkan vekili ya da bakan ya da üst düzey bürokrat şeklinde oldular. Ama Erdoğan hep bir şekilde ekiplerle çalışmayı bildi. Tabii AKP'nin ilk kuruluşunda özellikle Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülatif Şener gibi ama başkaları da var. Bir ekiple bir ortak akıl da yürütülüyordu. O ortak akıla ek olarak, parti yönetimine ek olarak Erdoğan'ın hep kendi danışmanları, hep güvendiği isimler olmuştur. Kimi zaman bu kişilerle parti yönetimi arasında sorunlar da yaşanmıştır. Özellikle Erdoğan'ın yasaklı olduğu, Abdullah Gül'ün başbakan olduğu dönemde tezkere tartışmalarının olduğu Irak'ın işgali zamanlarında çok iyi hatırlıyorum. Erdoğan'ın danışmanlarıyla Abdullah Gül hükümeti arasında ciddi sorunlar çıkmıştı vesaire. Bütün bu süreç içerisinde, bütün bu il başkanlığından, özellikle AKP belediye başkanlığına ve AKP genel başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sürecinde Erdoğan'ın hep bir çevresi olmuştur. Ve bu yakınındaki kişiler kimi zaman bazıları bakanlardan, başbakan yardımcılarından çok daha önemli kişiler olmuştur. Bir dönem Yalçın Akdoğan mesela böyleydi, Mücahit Aslan böyleydi. Nabi Avcı bir dönem bakan olmadan önce danışman olarak çok daha fonksiyoneldi gibi isimler var. Bugün baktığımda o isimlerden hemen hemen hiç kimsenin kalmadığını, yani bütün bu süreç içerisinde Erdoğan yakınında yer almış isimlerin büyük bir kısmının artık yakınında olmadığını görüyorum. Bazıları hala AKP içerisinde milletvekili, mecliste bir takım komisyon başkanlığı falan gibi görevler üstleniyor olabilirler ama bir tek dikkatimi çeken AKP sözcüsü Ömer Çelik var. Onun dışında hemen hemen herkes bir şekilde etkisi Erdoğan'ın yakın çevresinden gitti.
Dolayısıyla çevresini Erdoğan belirliyor. Değişik dönemlerde değişik nedenlerle bazı kişileri alıyor ve bazı kişileri de uzaklaştırıyor. Yani Erdoğan'a rağmen oluşan bir çevre yok. Eğer çevre kötüyse burada birinci derecede sorumlu olan o çevreyi oluşturan Erdoğan'ın kendisi. Bir diğer hususta bu kişiler onun çizdiği alan içerisinde, sınır içerisinde hareket edebilen kişiler. Ona rağmen birileri hatalar yapmış olabilir, Erdoğan'a rağmen bir takım çıkışlar yapmış olabilir ama düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde bir çizgiyi Erdoğan'a rağmen sürdürülebilecek kimse olduğunu sanmıyorum. Dün de olmadı, bugün de olmayacaktır. Bu anlamda Süleyman Soylu örneğini verebiliriz. Süleyman Soylu son dönemde siyasi iktidarda Erdoğan'dan sonra en çok konuşan figür olarak ortaya çıktı. Kimileri onun tam da Erdoğan'ın rızası olmadan bu çıkışları yaptığını ileri sürüyor ki bunun böyle olabileceğini asla düşünmüyorum. Kendisi de zaten bir televizyon programında yanılmıyorsam böyle demiş, bağlanarak ben parti çizgisinde hareket ediyorum diye de dile getirmiş. Erdoğan gibi hele bu kadar artık bütün iktidarı tek elinde toplayan birisinin kendisinin arzulamadığı bir takım söylemleri, bir takım çıkışları, bir takım lafları bir bakanın ya da herhangi bir parti yetkilisinin söylemesine izin vereceğini düşünmek gerçekten abesle iştigal olur. Dolayısıyla çevresi var ve gerçekten de çevresi kötü. Ama çevresinin kötü olması Erdoğan'ın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çevresi kötüyse, çevresi yanlış yapıyorsa Erdoğan da artık kötü bir noktada, siyasette artık o parlak dönemlerini geride bırakmış ve yanlış yönetiyor, yanlış yapıyor. Onun yanlışlarından hareketle de çevresinde yanlış insanlar var ve o yanlış insanlar yanlış yapıyorlar. Şu 23 Haziran seçimini düşünelim. Peş peşe hatalar. İlk hata aslında 31 Mart öncesinde beka söylemli o negatif politikaydı. Ondan sonra bu değiştirildi. Tamamen Binali Yıldırım'ın öne çıktığı, Erdoğan'ın geride kaldığı pozitif bir kampanya yapılmak istendi. Bir kere o kampanyayı sonra böyle dönüştürmek ne kadar akıl kârıydı bence tartışılır. Yani bir önceki politikanın yanlış olması, bir sonraki politikanın daha doğru olması yetmiyor. Zamanlama önemli. Çünkü siz bir dönem uzun bir kampanya sürecinde beka temelli, karşınızdaki herkesi kriminalize eden, terörist ilan eden bir politika izledikten sonra daha kısa bir döneme hiçbir şey olmamış gibi, dün bunlar olmamış gibi tam zıttı bir politikayı uygulamanız bence bir kere çok akıl kârı bir şey değil. Türkiye'de seçmen, AKP tabanı da ya da hedeflenen Kürt seçmen de bunu inandırıcı bulmayacaktır. Nitekim bulmadı. Ardından tekrar Erdoğan ipleri eline aldı ve bir takım belden aşağı vuruşlarla Ekrem İmamoğlu'nun önü kesilmek istendi. Pontus'a kadar geldi iş. Ondan sonra Ordu valisiyle olan sorun alabildiğine büyütüldü. Söylemediği laflar söylenmiş gibi yapılmak istendi. Özellikle internet üzerinden bir takım üçüncü şahıslar aracılığıyla kara propaganda İmamoğlu'nun şahsına yönelik yapılmak istendi. Ve en sonda da Öcalan mektubu çıktı geldi. Şöyle düşünelim, Öcalan mektubu fikri kimindir? Herhangi birisinin olabilir. Yanındaki, yöresindeki birisi bunu önermiş olabilir. Ama bu fikrin hayata geçirilmesi, pratiğe geçirilmesi, fikrin sahibi Erdoğan olmasa bile böyle birisini diyelim ki bir danışmanı önerdi, bir bakan ya da bir başka bürokrat, güvenlik bürokratı önerdi. Erdoğan'ın bunu benimseyip hayata geçirmesine izin vermesi şart. Ona rağmen bunun yapılması mümkün değil. Dolayısıyla bu vahim hatada fikir kimden çıkarsa çıksın, esas olarak Erdoğan'ın hatasıdır. Yani burada şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacaklar da partide bir kolektif akılda kalmadığı için, yani o ortak Erdoğan'ın iktidarını paylaştığı başka
kişilerde olmadığı için sonuçta dönüp dolaşıp Erdoğan'dadır. Bu aslında o iyi, çevresi kötü önermesi AKP içerisindeki başlayan ve 23 Haziran'dan sonra şiddetlenecek olan bence çözülmenin bir basamağı. Bunu söyleyenler en azından eskiden çevresi kötü de denemiyordu. Bu cesaret edilemiyordu. Ya da kol kırılır yen içinde mantığıyla bunlar söylenmiyordu. Şimdi belli bir aşamadan sonra bunu diyenler belli bir aşamadan sonra ama bu çevreyi de değiştirmiyor ya da çevreyi değiştiriyorum diye makyaj düzenlemeleri yapıyor vesaire diyerek Erdoğan'dan da bence uzaklaşacaklardır. Şimdi kabine değişikliği bugün soruldu Erdoğan'a. Olabileceğini söyledi. Biz karar veririz dedi. Olabileceğini söyledi. Kimi değiştirecektir, nasıl değiştirecektir? Mesela Metin Feyzoğlu'nu Adalet Bakanı mı yapacak diyelim ki? Bu kimi nasıl tatmin etsin? En büyük beklenti, AKP tabanında en büyük beklenti, 23 Haziran öncesinde en büyük beklenti Berat Albayrak'ın ekonominin başından alınmasıydı. Çünkü bir, ekonomi kötü gidiyordu. İki, Berat Albayrak bu kötü gidişi durdurabilecek bir profil çizmiyordu. Üç, bütün bunlardan hareketle oraya gelmesinin esas nedeninin damat olduğu duygusu AKP tabanında da çok ciddi bir şekilde kabul görüyordu. Ve taban içerisinde tanıdığım, görüştüğüm insanlardan biliyorum. En azından bari Tayyip Bey ya da reis nasıl diyorlarsa en azından damadı değiştirsin diyenler çok oldu. Böyle bir beklenti de vardı. Olmadı, ısrar ettim. Onun orada olması bir kayırmacılık olarak görüldü. Zaten gündelik hayatta, belediyelerde, parti teşkilatında, şurada burada bu kayırmacılığa çıplak gözle tanık olan bir taban söz konusu. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. İlginç bir şey. Eskiden bu işler, kayırmacılık, usulsüzlük, yolsuzluk gibi hususlar daha örtülü bir şekilde gizlenerek yapılırdı. Şimdi çok sıradanlaşmış durumda. Bu sanki normali buymuş gibi yapılıyor ve bu tabanda çok ciddi bir şekilde rahatsızlık yaratıyor. Ve genellikle şöyle yaklaşımlar oluyordu. Reis bunu bilse müdahale eder. Bunlara izin vermez. Ona rağmen yapılıyor yaklaşımı vardı. Ama daha olayın merkezinde bir kayırmacılık olayı olduğu duygusu partide çok ciddi bir kırılmayı beraberinde getirdi. Bakalım yeni kabine revizyonunda ne olacak, olacak mı ve ne olacak? Bu ama artık yapılacak olsa bile belli bir yerden sonra kimseyi tatmin etmeyecektir. Çünkü seçim gitti, bitti ve çok büyük bir hezimeti yaşadı. Bir antikomünist fıkra anlatmak istiyorum. Bir komünist olarak antikomünist fıkra sevmek de benim bir hastalığım olsa gerek ama çok sevdiğim bir fıkradır. Stalin zamanında yıllarca Sovyetler Birliği'ni tek başına yönetmiş Stalin ölüyor ve ardından Sovyetler Birliği Merkez Komitesi toplantısı oluyor. Ve uzun bir süre kimsenin ağzını bıçak bile açmıyor dakikalar boyunca ve en sonunda birisi şöyle söylüyor, bunu ona kim söyleyecek? Burada da birebir aynısı olmasa bile her şeyi elinde toplayan bir lider var ve işler kötü gidiyor, çok kötü gidiyor, çok ciddi bir yenilgi yaşanmış ve herkes burada da şu aşamada en azından Erdoğan'ı bulaştırmadan, onu rahatsız etmeden bu sorunlarla nasıl mücadele edebileceğinin yollarını arıyor. Bu yolu bulmalarının imkanı yok. Erdoğan'ın seçimin hemen ardından ve bugün grup toplantısında söylediklerine baktığımızda aslında hep aynı şeyi söylüyor. Mesaj alındı, bunun üzerine yatamayız, bunları değerlendireceğiz. Gerekeni yapacağız diyor ama bu lafları öteden beri ediyor. 31 Mart'tan sonra da etti. Hiçbir şey yapamadılar. Çünkü belli bir yerden sonra artık bu iş tabanın mesaj vermesi, beni dinleyin, benim beklentilerimi karşılayın mesajının ötesine geçmiş durumda bence. Artık kopuş başladı. Artık çok ciddi bir çözülme başladı. Yani bu insanların gönlü alınarak, onları tatmin edecek bir takım uygulamalarla birkaç kelle alınarak çevreden, kötü çevreden
kelle alınarak halledilebilecek bir olay olmaktan bence çıktı. Ne denmişti? 31 Mart'ın ardından tek tek tüm seçmen listeleri alındı, tek tek saptandı, kimler sandığa gitmemiş saptandı. Türkiye'nin dört bir tarafından belediye başkanları vesaire İstanbul'a çağrıldı. Kapı kapı dolaşılacak, insanlara anlatılacak, onlar ikna edilecek dendi ve böylece seçimi kazanılacağı iddia edildi. Hatta buna AKP karşıtlarından da ciddi sayıda insan inandı. Yaptılar mı? Yaptılar ya da yapmaya çalıştılar. Ama yapmaya çalışmaları, başarmalarını mümkün, o tren çoktan kaçmış durumda. Burada Erdoğan'ın kendi hatalarıyla yüzleşmemesi halinde, yanındaki yöresindeki insanları değiştirerek, ederek ya da diyelim ki dışladığı bir takım isimleri, yani bir şey bildiğimden söylemiyorum ama diyelim ki tekrar Ahmet Davutoğlu'nu, diyelim ki tekrar Ali Babacan'ı ya da bir başkasını yanına katarak, tekrar onları vitrine koyarak belki birazcık bir şeyleri biraz da erteleyebilir ama burada çok önemli bir şey kaçtı. Artık bu hareketin ruhu, esas verdiği şey, özü büyük ölçüde artık ortadan kayboldu. Dolayısıyla bu olay Erdoğan'ın çevresini düzenlemesiyle, değiştirmesiyle düzelebilecek bir olay değil. Kendisine bir çıkış stratejisi geliştirmesi gerekiyor. Artık çünkü AKP ve Erdoğan Türkiye'yi tek başına yönetebilecek bir parti ve siyasetçi değiller. İktidarını paylaşması gerekiyor. İktidarını paylaşacağı kişiler de artık bir Bahçeli değil ki Bahçeli ile neyi ne kadar paylaştığı ayrı bir tartışma konusu ya da küstürmüş olduğu eski yol arkadaşları değil. Çok daha geniş bir koalisyonun arayışı içerisine girmemesi halinde siyasi olarak çok hızlı bir şekilde AKP'nin çöküşünün yaşanacağı kanısındayım. Bitiriyorum. Bitirmeden önce kahve fincanımla bitireyim. Görmeyenlere bugün bir arkadaşımın hediyesi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.